Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere renkli bebek örgüsü modeli göstermek istiyorum. Ben modelimi iki renk üzerine çalışıyorum. Sizler dilerseniz ana rengin üzerine evde kalan iplerinizi değerlendirmek için istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Benim bugünkü ana rengim beyaz. Üzerine mor renkte ip kullanmak istiyorum model kısmı için. Modelim 6 ilmekten yapılıyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 18 ilmeğimi hazırladım. Hemen örgüme başlıyorum. Ana rengim ile önce ön sırada ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka sırasındayım ve ikinci sıradayım. Bu defa ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Böylece iki sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçince hemen renkli bölümüne geçiyorum. Önce başlangıçtaki iki ilmeğimi beyaz ipimle düz olarak örüyorum. Daha sonra renkli ipime geçiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi beyaz ipimle düz olarak örüyorum. 2 ilmek mor ipimle düz örüyorum. 4 ilmek beyaz ipimle düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek mor ipimle düz ördükten sonra 2 ilmek beyaz ipimle örerek ön yüzden kurulumunu tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Burada mor renkli ilmeklerime geldiğim zaman bu ilmeklerimi 1 2 çift dolayarak 1 2 çift dolayarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi de aynı şekilde çift dolayarak bu şekilde ters örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi beyaz ipimle ters olarak devam ediyorum. Model kısmına gelince ilmeklerimi çift doluyorum. Bu şekilde. Renkli bölümünü ördüğümüz kısım iki sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelimizi kurduk. Arka yüzde bu şekilde ilmeklerimizi çift dolayarak ters örüyoruz. Şimdi bundan sonrasında ipimizi aynı anda iki ipimizi yürütmüyoruz. Sadece ana rengimizin ipiyle devam ediyoruz. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada çift doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. İpim arkada iken bu 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Çift doladığım 2 ilmeği serbest bırakıyorum. Örmeden atlatıyorum. Devamındaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde model olan renkli kısmımızı ön yüzde örmeden atlatıyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters ördüm. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Bu renkli olan 2 ilmeğimi tekrar örmeden atlatıyorum. Aradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. 2 renkli ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman bu ilmekleri, ortadaki renkli ilmeklerimizi iki kenara doğru açmamız gerekiyor. Bunun için kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi önündeki ilmekle yer değiştiriyorum. Örmeden atlattığımız için bu ilmeklerin yönüne dikkat edin. Yer değiştirdikten sonra her iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum.
Bu iki ilmeği ördükten sonra sıradaki iki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. Bakın bunun yönünü çevirmem lazım. İki ilmeğimize yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdikten sonra bu iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde iki kenara doğru açmış olduk. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Renkli ilmeğimi örgümün dışına alıyorum ve tekrar yer değiştirdiğim iki ilmeğimi düz örüyorum. Burada bu ilmeğin önce yönünü çeviriyorum. Bakın arkasındaki ilmeği önce örüyorum. Sonra öndeki ilmeği örüyorum ve böylece örgümü iki kenara doğru açmış oluyorum. Dışarıya doğru aldığımız ilmeğimizi bu şekilde yer değiştirdiğimiz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu tarafı yer değiştirmeye gerek yok. Önce arkada kalan beyaz ilmeğimizi, sonra öndeki mor ilmeğimizi, beyaz ipimizi örerek yer değiştirmiş oluyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örerek örgüme devam ediyorum. Tekrar örgünün ön yüzüne geçtiğim zaman modelimi tekrarlıyorum. Bu defa iki örneğin arasındaki kalan iki ilmeğe yeni modelimi uyguluyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ortadaki kalan iki modelin ortasındaki kalan iki ilmeğimi mor ipimle düz olarak örüyorum. Modelimi aradaki kalan bölüme uygulayarak kaydırmış oluyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek mor ipimle düz örerek modelimi uyguluyorum. Burada kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Başlangıçtaki ilmeklerimi ters örerek geliyorum. Burada mor ilmeklerime gelince bu ilmekleri çift dolayarak ters örüyorum. 1 2. Şişimde bu şekilde 2 ilmeğimin olması lazım. Tekrar 2 ilmek dolayarak ördüm. Aradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimin olduğu kısma gelince 1 2 2 kez dolayarak ters örüyorum. 1 2. Kalan ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ilmeklerimi düz örerek geldim. Model kısmına gelince bu ilmekleri serbest bırakıyorum. Örmeden atlatıyorum. Aradaki 4 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Çift doladığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum ama örmeden atlatıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu iki ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ilmeklerimi örerek geliyorum. Burada son beyaz ilmeğimle renkli ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Önce renkli ilmeğimizi örüyoruz. Sonra beyaz ilmeğimizi örerek ilmeğimizi dışarıya doğru almış oluyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde önce dışarıdaki ilmeği örüyorum. Sonra içerideki ilmeği örerek iki kenara doğru açmış oluyorum. Arada iki tane ilmeğimi düz örüyorum.
Önce renkli ilmeğimi düz örüyorum. Sonra beyaz ilmeğimi. Böylece ilmeğimi dışarıya alarak örmüş oluyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde önce beyaz ilmeğimi sonra renkli ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüzden ilmeklerimin tamamını ters örüyorum ve ön yüzde modelimi tekrarlıyorum. Modelimin biraz daha ilerlemiş, yeleğe uygulanmış şeklindeki görünümü aynen böyle olacak. Dediğim gibi her sırasında farklı bir renk kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.